%80'lik vergi diliminde halaya durmuşlar. Yani önceki ÖTV düzenlemesinin faydasını, kaymağını yiyenler oldu. Ama onlar da ihtiyacı olduğu için alanlar değildi, ticaret için alanlar oldu. Yani gerçek kullanıcılar kaymağını geçtim, yoğurdunu bile yiyemedi. Evet, Nissan'da sadece ama sadece bir aracın tek versiyonu ÖTV düzenlemesinde fiyatı düştü. Geri kalanların hepsi %80'lik vergi diliminde cebelleniyor. Gözünü seveyim Renault'un. ÖTV düzenlemesinde bir sürü aracı ucuzladı. Oh be, 2 araç ÖTV düzenlemesinden yararlanıp fiyatı düşmüş. İşin doğrusunu söylemek gerekirse şaşırdım. Bu performansı Opel'den beklemiyordum. Herkese selamlar. Bu videoda indirimden yararlanacak otomobillerin hangileri olduğunu ve yeni fiyatının ne kadar olduğundan bahsedeceğim. Önceden ne kadardı, ne kadarlık bir fiyat değişikliği olduğunu hepsini öğreneceksiniz. Bildiğiniz gibi otomobillerde ÖTV güncellemesi geldi. Hem ÖTV baremleri hem de ÖTV vergi dilimlerine yeni eklemeler yapıldı. Bu konunun ayrıntılarına bir önceki videodan ulaşabilirsiniz. Videoyu yukarıdaki kartlara da bırakıyorum. Bir önceki yani Ağustos ayında yapılan ÖTV barem düzenlemesinin etkisi 2 ay bile sürmemişti. Çünkü döviz kuru artmaya başladığı gibi tüm avantajı gitti. Keza çip krizi bahanesiyle hiçbir araca da ulaşılmıyordu. Yani önceki ÖTV düzenlemesinin faydasını, kaymağını yiyenler oldu. Ama onlar da ihtiyacı olduğu için alanlar değildi, ticaret için alanlar oldu. Yani gerçek kullanıcılar kaymağını geçtim, yoğurdunu bile yiyemedi. Hakikat yoğurt dedim de bu sütün fiyatı ne olmuş öyle ya? Vay baba. Şimdi videomuza dönecek olursak çip krizi bahanesiyle araçlara ulaşılmıyordu dedim. Pardon, özür diliyorum. ÖTV dilimlerinin arasında atlayabilecek avantaj olan araçlara ulaşılmıyordu. Şansa bak hele, tam da o dilime ulaşılmıyor. Ha işte umarım bu ÖTV düzenlemesinin etkisi indirimleri eskisine nazaran daha uzun sürer. Çünkü şu anda 245.500 TL olan Fiat Egea'nın en boş giriş versiyonu tahminimce 15.61'lik Euro kuru ile hesaplanmıştır. Eğer ki Euro kuru 22.5 TL'ye gelirse inşallah olmaz öyle bir durum, ama eğer öyle olursa bu aracın ham fiyatı 200.000 TL'yi geçer ve %80'lik vergi dilimini geçmiş olur. En ucuz aracın fiyatı 424.800 TL olur. Allah muhafaza diyorum tabi. İnşallah Euro 8 TL'lere 7 TL'lere gelir de ülkemiz için çok daha iyi olur. Biz de seviniriz. Yani geçen yılki seviyelerinde olsa o zaman halay çekebiliriz. Bu arada bana destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Elinizi korkak alıştırmayın. Abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Haydi hangi araçlar vergi düzenlemesinde fiyatları düştü ona bir bakalım. İlk araba markamız Citroen. Citroen'de bir tek C3 bu ÖTV dilimlerine ayrılmasında bir hayır gördü. Ha bu arada bütün versiyonları da değil. Sadece 2 donanımı. 1.2 litre PureTech motor, 83 beygir güç, 118 Nm tork değerleri sunmakta. Benzinli 5 ileri manuel şanzımanlı olan C3'ün giriş donanımı olan fiil donanımın kampanyalı anahtar teslim fiyatı 312.000 TL oldu. Vergisiz fiyatı 165.000 TL olduğu için %60'lık vergi diliminde yer alıyor. ÖTV düzenlemesi gelmeden önceki fiyatı ise 352.000 TL idi. Bu düzenleme ile fiyatı tam olarak 40.000 TL ucuzlamış oldu. 1.2 litre 110 beygirlik 6 ileri otomatik şanzımanlı C3'ün Feelbolt donanımın kampanyalı liste fiyatı 396.000 TL oldu. Vergisiz fiyatı 197.000 TL olduğu için %70'lik vergi diliminde yer alıyor. ÖTV düzenlemesi gelmeden önceki fiyatı ise 418.000 TL idi. Bu düzenleme ile fiyatı tam olarak 22.000 TL ucuzlamış oldu. C3 ile Citroen sayfasını kapatıyoruz. Sıradaki markamız Dacia. Dacia'da fiyatı düşen otomobillerin bütün versiyonlarını anlatmayacağım. Dacia gibi 1-2 marka daha var. Bu markaların daha ayrıntılı anlatacağım videolarını yakında çekeceğim. Hangi modellerin etkilendiğini bilmeniz için videoyu hemen yetiştirmek istiyorum. Öncelikle yeni Sandero var. Sandero'da tek donanım satılmakta ama 2021 model yılı ve 2022 model yılına ait olmak üzere Prestige donanımı ayırmışlar. 1.0 litrelik turbo beslemeli otomatik X-Tronic şanzımanlı Prestige donanım Sandero 2021 model yılına ait versiyonun liste fiyatı 320.000 TL. Vergisiz fiyatı 169.000 TL olduğu için %60'lık vergi dilimde yer alıyor. ÖTV düzenlemesi gelmeden önceki fiyatı ise 359.000 TL idi. Bu düzenleme ile fiyatı tam olarak 39.000 TL ucuzlamış oldu. Stepway'de ise konfor donanımdan bahsedeceğim.
1.0 litrelik turbo beslemeli motor 100 beygir güç, 170 Nm tork değerleri sunmakta. Eco yani LPG'li 6 ileri manuel şanzımanlı Stepway'in giriş versiyonu olan Comfort donanımın 2022 model yılına ait versiyonunun liste fiyatı 318.000 TL oldu. Vergisiz fiyatı 168.000 TL olduğu için %60'lık vergi diliminde yer alıyor. ÖTV düzenlemesi gelmeden önceki fiyatı ise 356.000 TL idi. Bu düzenleme ile fiyatı tam olarak 38.000 TL ucuzlamış oldu. Yeni Duster'a baktığımızda ise sadece giriş donanım, o da 2021 model yılına ait olanı %60'lık vergi diliminde yer alıyor. Geri kalanı ise %70 ve %80'lik vergi diliminde bulunuyor. 1.3 litrelik turbo beslemeli 150 beygir güç sunan otomatik şanzımanlı Duster'ın Comfort donanımlı versiyonunun 2021 model yılına ait olanın liste fiyatı 397.000 TL oldu. Vergisiz fiyatı 198.000 TL olduğu için %70'lik vergi diliminde yer alıyor. ÖTV düzenlemesi gelmeden önceki fiyatı ise 420.000 TL idi. Bu düzenleme ile fiyatı tam olarak 23.000 TL ucuzlamış oldu. İşte gördüğünüz gibi %60'lık vergi dilimde olan araçlar daha çok ucuzlamış oldu. Çünkü %80'lik vergi dilimde değerlendirilirken tak %60'lık vergi dilimine düşmüş oluyor. Ve orada %20'lik fark genel anlamda 40.000 TL'lik bir farkı oluşturuyor. Sıradaki markamız Fiat. Fiat markasında Egea Sedan'da en fazla fiyatı düşen otomobil tabii ki %60'lık versiyonda bulunan 1.4 litrelik 95 beygir güç sunan Fire motorun Launch donanıma sahip versiyonu. Benzinli ve manuel şanzımana sahip Launch donanım Egea Sedan kampanyalı liste satış fiyatı 306.000 TL. Vergisiz fiyatı 162.000 TL olduğu için %60'lık vergi diliminde yer alıyor. ÖTV düzenlemesi gelmeden önceki fiyatı ise 345.000 TL idi. Bu düzenleme ile fiyatı tam olarak 39.000 TL ucuzlamış oldu. Detaylı videosunu önümüzdeki hafta çekip atacağım inşallah. Honda markasına geçtiğimizde ise koskoca markada sadece City aracı %70'lik vergi diliminde bulunuyor. Geri kalan tüm modelleri %80'lik ÖTV vergi diliminde. Yani %80'lik ÖTV vergi diliminde olan araçların fiyatlarında hiçbir oynama olmadı. City'nin ülkemizde satılan iki versiyonu da %70'lik vergi diliminde bulunuyor. 1.5 litrelik 121 beygir güç, 145 Nm tork sunan VTEC motor, benzinli ve otomatik şanzımanlı olarak Elegance donanımın liste satış fiyatı 364.000 TL oldu. Vergisiz fiyatı 181.000 TL olduğu için %70'lik vergi diliminde yer alıyor. ÖTV düzenlemesi gelmeden önceki fiyatı ise 385.000 TL idi. Bu düzenleme ile fiyatı tam olarak 21.000 TL ucuzlamış oldu. Aynı motorun eksekutif donanımlı olanının liste satış fiyatı ise 377.000 TL oldu. Vergisiz fiyatı 188.000 TL olduğu için %70'lik vergi diliminde yer alıyor. ÖTV düzenlemesi gelmeden önceki fiyatı ise 399.000 TL idi. Bu düzenleme ile fiyatı tam olarak 22.000 TL ucuzlamış oldu. Hyundai markasına geçtiğimizde Hyundai'nin 3 aracı bu düzenleme ile vergiden yararlanmış oldu. Tabii ki de i10 da var, onu değerlendirmeye almayarak 3 araç diyorum. Öncelikle ilk aracı i20. i20'nin giriş donanımı 263.000 TL ile %50'lik vergi diliminde yer alıyor. Tabi bu fiyatı kampanyalı satış fiyatı. %60'lık vergi diliminde 4 versiyonu daha var. Fiyat değişimine bakacağımız araç 1.4 litrelik 100 beygir güç, 134 Nm tork sunan MPI motor, benzinli 6 ileri otomatik şanzımanlı versiyonun Steel Plus donanıma sahip olan i20'nin kampanyalı liste fiyatı 330.000 TL. Vergisiz fiyatı 177.700 TL olduğu için %60'lık vergi diliminde yer alıyor. ÖTV düzenlemesi gelmeden önceki fiyatı ise 371.000 TL idi. Bu düzenleme ile fiyatı tam olarak 41.000 TL ucuzlamış oldu. Hyundai markasının bir diğer aracı ise Elantra modeli. Elantra'nın giriş versiyonu olan 1.6 litrelik MPI motor, 123 beygir güç, 154 Nm tork değerleri sunmakta. Benzinli ve 6 ileri manuel şanzımanlı olan Elantra'nın giriş versiyonu olan Steel donanımın kampanyalı satış fiyatı 396.000 TL oldu. Vergisiz fiyatı 197.400 TL olduğu için %70'lik vergi diliminde yer alıyor. ÖTV düzenlemesi gelmeden önceki fiyatı ise 419.200 TL idi. Bu düzenleme ile fiyatı yaklaşık 23.000 TL ucuzlamış oldu. Hyundai markasının B sucuk temsilcisi olan ve de ülkemizde üretilen Bayon aracı giriş ve bir üst versiyonu bu ÖTV düzenlemesinden yararlanabilecek. Giriş versiyonu diye tabir ettiğimiz 1.4 MPI motor, 100 beygir güç, 134 Nm tork değerleri sunmakta.
benzinli ve 6 ileri manuel şanzımanlı olan Bayo'nun Jump donanımın liste satış fiyatı 295.000 TL. Vergisiz fiyatı 156.250 TL olduğu için %60'lık vergi diliminde yer alıyor. ÖTV düzenlemesi gelmeden önceki fiyatı ise 332.000 TL idi. Bu düzenleme ile fiyatı yaklaşık olarak 37.000 TL ucuzlamış oldu. Diğer versiyonu ise %70'lik vergi diliminde yer almakta ve kampanyalı liste fiyatı 372.000 TL. Sıradaki markamız Ford markası. Koskocaman Ford markasının o kadar aracı var ama bu vergi düzenlemesinden yararlanan aracı bir. O bir aracın da sadece bir donanımı, o da %70'lik vergi diliminde yer almakta. Ya bu markada bir sıkıntı var ya da bu ÖTV düzenlemesi 1-2 ay öncenin fiyatlarına göre yapılmış bir vergi düzenlemesi. 2021 model yılına ait olan Focus'un giriş versiyon dediğimiz aracı 1.5 litrelik motor, 123 beygir güç sunmakta. Sedan Focus benzinli ve 6 ileri manuel şanzımanlı olarak Trend-X donanımın Ford Options fiyatı 387.000 TL. Ford Options fiyatından yararlanabilmek için Ford markasının kredisini kullanmanız gerekecek. Vergisiz fiyatı 193.000 TL olduğu için %70'lik vergi diliminde yer almakta. Bir yükseliş ile o da kendini %80'lik ÖTV dilimine atacaktır. ÖTV düzenlemesi gelmeden önceki fiyatı ise 418.000 TL idi. Bu düzenleme ile fiyatı yaklaşık olarak 31.000 TL ucuzlamış oldu. Kia markasına geçtiğimizde ise Rio'nun şu anda satışta olan 5 versiyonundan 3'ü %60'lık vergi diliminde yer alıyor. Bakacağımız versiyonu 1.4 litrelik 100 beygir güç sunan otomatik şanzımanlı cool donanım. Otomatik şanzımanlı cool donanım Rio'nun liste satış fiyatı 312.000 TL. Vergisiz fiyatı 165.000 TL olduğu için %60'lık vergi diliminde yer alıyor. ÖTV düzenlemesi gelmeden önceki fiyatı ise 350.000 TL idi. Bu düzenleme ile fiyatı yaklaşık olarak 38.000 TL ucuzlamış oldu. Stonic'e geçtiğimizde ise giriş donanım %60'lık vergi diliminde, bir üstteki versiyonu ise %70'lik vergi diliminde bulunurken geriye kalan 4 versiyonu ise %80'lik vergi diliminde yer almakta. Giriş versiyon olan 1.2 litrelik 84 beygir güç sunan 5 ileri manuel şanzımanlı cool donanım Stonic'in kampanyalı satış fiyatı 316.000 TL. Vergisiz fiyatı 167.000 TL olduğu için %60'lık vergi diliminde yer alıyor. ÖTV düzenlemesi gelmeden önceki fiyatı ise 355.000 TL idi. Bu düzenleme ile fiyatı yaklaşık olarak 39.000 TL ucuzlamış oldu. Kia'dan sonraki markamız Nissan. Evet, Nissan'da sadece ama sadece bir aracın tek versiyonu ÖTV düzenlemesinde fiyatı düştü. Geri kalanların hepsi %80'lik vergi diliminde cebelleniyor. İşin kötü tarafı bu durumda olan sadece Nissan markası da değil. Her neyse, fiyatı düşen araç Micra. Giriş versiyon olan 1.0 litrelik 92 beygir güç sunan 5 ileri manuel şanzımanlı Vişia donanım Micra'nın kampanyalı liste satış fiyatı 377.700 TL. Vergisiz fiyatı 188.000 TL olduğu için %70'lik vergi diliminde yer alıyor. ÖTV düzenlemesi gelmeden önceki fiyatı ise 400.000 TL idi. Bu düzenleme ile fiyatı yaklaşık olarak 23.000 TL ucuzlamış oldu. Şimdi sırada Opel markası yer almakta. Oh be, iki araç ÖTV düzenlemesinden yararlanıp fiyatı düşmüş. İşin doğrusunu söylemek gerekirse şaşırdım. Bu performansı Opel'den beklemiyordum. İlk araç Corsa. Sadece giriş donanım %70'lik vergi diliminde yer alıyor. Diğerleri %80'lik vergi diliminde bulunmakta. Giriş versiyon olan 1.2 litrelik 75 beygir güç sunan 5 ileri manuel şanzımanlı olan Corsa'nın Elegance donanımın liste fiyatı 359.000 TL. Vergisiz fiyatı ise 179.000 TL olduğu için %70'lik vergi diliminde yer alıyor. ÖTV düzenlemesi gelmeden önceki fiyatı ise 380.000 TL idi. Bu düzenleme ile fiyatı yaklaşık olarak 21.000 TL ucuzlamış oldu. İkinci araç ise Crossland. Corsa'ya ve birçok diğer araca benzer şekilde sadece giriş donanım ÖTV düzenlemesinden yararlandı. Giriş versiyon olan 1.2 litrelik 130 beygir güç sunan 6 ileri manuel şanzımanlı olan Crossland Essential donanımın liste satış fiyatı 401.000 TL. Vergisiz fiyatı 199.900 TL olduğu için %70'lik vergi diliminde yer alıyor. ÖTV düzenlemesi gelmeden önceki fiyatı ise 424.000 TL idi. Bu düzenleme ile fiyatı yaklaşık olarak 23.000 TL ucuzlamış oldu.
Evet, bir sonraki markaya geldiğimizde Peugeot'u görüyoruz. Sadece tek araç %60'lık vergi diliminde yer alıyor. Geri kalan tüm araçları ve de o araçların donanımları %80'de halay çekiyorlar. Şanslı olan aracımızı anlatalım bari. 208'in tek giriş donanımı %60'lık vergi diliminde yer alıyor. O da 1.2 litrelik 75 beygir güç sunan 5 ileri manuel şanzımanlı olan 208'in aktif donanımın liste fiyatı 312.000 TL. Vergisiz fiyatı 165.000 TL olduğu için %60'lık vergi diliminde yer almakta. ÖTV düzenlemesi gelmeden önceki fiyatı ise 351.000 TL idi. Bu düzenleme ile fiyatı yaklaşık olarak 39.000 TL ucuzlamış oldu. Gözünü seveyim Renault'un. ÖTV düzenlemesinde bir sürü aracı ucuzladı. Clio'nun giriş versiyonu %50'lik ÖTV diliminde bulunuyor. Diğerleri ise %60 ve %70'lik vergi diliminde yer almakta. Detaylı araştırmamı önümüzdeki hafta Renault'un tüm modellerini kapsayacak şekilde yapacağım. Şu anda otomatik vites olanını incelediğimde 1.0 litrelik 3 silindirli motor 90 beygir güç 142 Nm tork değerleri sunmakta. Joy donanımlı Clio'nun 2022 model yılına ait versiyonunun liste satış fiyatı 326.000 TL oldu. Vergisiz fiyatı 172.000 TL olduğu için %60'lık vergi diliminde yer alıyor. ÖTV düzenlemesi gelmeden önceki fiyatı ise 366.000 TL idi. Bu düzenleme ile fiyatı yaklaşık olarak 40.000 TL ucuzlamış oldu. Talyant'a geçtiğimizde ise giriş versiyonun 2021 ve 2022 model yılına ait versiyonları ve LPG'li olanının 2021 model yılına ait olan versiyonu %60'lık vergi diliminde yer almakta. Geri kalan tüm seçenekleri %70'lik vergi diliminde bulunuyor. Megane'a geçtiğimizde ise Joy ve Joy Comfort donanımların 2021 ve 2022 model yılına ait seçenekleri %70'lik vergi diliminde yer alıyor. Diğer seçenekleri ise %80'lik vergi diliminde halaya durmuşlar. Joy donanımın ayrıntılarına baktığımızda 1.3 litrelik 4 silindirli TC motor 140 beygir güç 240 Nm tork değerleri sunuyor. Benzinli 6 ileri manuel şanzımana sahip olan Megane'ın Joy donanımın 2021 model yılına ait versiyonunun liste satış fiyatı 362.000 TL oldu. Vergisiz fiyatı 180.000 TL olduğu için %70'lik vergi diliminde yer alıyor. ÖTV düzenlemesi gelmeden önceki fiyatı ise 382.000 TL idi. Bu düzenleme ile fiyatı yaklaşık olarak 20.000 TL ucuzlamış oldu. Seat markasına geçtiğimizde ise sadece Ibiza aracı ÖTV düzenlemesinden yararlanabildi. Stil donanımın manuel şanzımanlı olanı %60'lık vergi dilimindeyken otomatik şanzımanlı olanı ise 400.000 TL ile %70'lik vergi diliminde yer almakta. 1.0 litrelik 3 silindirli Evo motor 80 beygir güç 93 Nm tork değerleri sunmakta. Benzinli ve 5 ileri manuel şanzımanlı Ibiza'nın Stil donanımın kampanyalı anahtar teslim fiyatı 301.500 TL oldu. Vergisiz fiyatı 159.700 TL olduğu için %60'lık vergi diliminde yer alıyor. ÖTV düzenlemesi gelmeden önceki fiyatı ise 340.000 TL idi. Bu düzenleme ile fiyatı yaklaşık olarak 39.000 TL ucuzlamış oldu. Toyota markasına geçtiğimizde ise yüzümüzü sevindirecek fiyatları umarken maalesef ki %50'lik vergi dilimde hiç aracı yok. %60'lık vergi dilimde ise sadece Yaris'in giriş versiyonunu görüyoruz. %70'lik vergi dilimine baktığımızda ise Corolla'nın giriş donanımı olan Vision'ın manuel ve otomatik şanzımanlı olanları yer alıyor. Yaris'in bile giriş versiyonu dışındaki diğer donanımları %80'lik vergi diliminde Corolla'nın diğer versiyonlarının halaya gelip girmesini bekliyorlar. Toyota Corolla'nın manuel şanzımanlarının fiyatı 382.000 TL iken otomatik şanzımanlı olanının fiyatının detaylarına baktığımızda 1.5 litrelik 3 silindirli motor 125 beygir güç 153 Nm tork değerleri sunuyor. Benzinli ve otomatik şanzımanlı olan Corolla'nın Vision Multidrive S versiyonunun liste satış fiyatı 398.000 TL oldu. Vergisiz fiyatı 198.400 TL olduğu için %70'lik vergi dilimde yer alıyor. ÖTV düzenlemesi gelmeden önceki fiyatı ise 421.000 TL idi. Bu düzenleme ile fiyatı yaklaşık olarak 23.000 TL ucuzlamış oldu. Bütün markalarda sizlerin de gördüğü gibi aynı fiyatlandırma var. %60'lık vergi diliminde ise 40.000 TL'lik bir fiyat değişimi olmuş. %70'lik vergi diliminde ise 20.000 TL'lik bir fiyat değişimi olmakta. Zaten %50'lik vergi dilimde doğru düzgün araç göremediğimiz için bir fiyat kıyası yapamadık. Volkswagen markasına geçtiğimizde ise Polo'nun giriş versiyonu %60'lık vergi dilimdeyken orta donanım dediğimiz Life donanımın manuel şanzımanlı olanı 354.000 TL. Otomatik şanzımanlı olanı ise 386.000 TL ile %70'lik vergi diliminde bulunuyor.
Polo'nun giriş donanımı olan Impression donanımına baktığımızda 1.0 litrelik 3 silindirli motor 80 beygir güç 93 Nm tork değerleri sunmakta. Benzinli ve 5 ileri manuel şanzımanlı Polo'nun Impression donanımın liste satış fiyatı 320.000 TL oldu. Vergisiz fiyatı 169.000 TL olduğu için %60'lık vergi dilimde yer alıyor. ÖTV düzenlemesi gelmeden önceki fiyatı ise 360.000 TL idi. Bu düzenleme ile fiyatı yaklaşık olarak 40.000 TL ucuzlamış oldu. Golf'ün giriş donanımı da yapılan ÖTV düzenlemesinden dolayı fiyatı düşen araçlardan oldu. 1.0 litrelik 3 silindirli motor 110 beygir güç 200 Nm tork değerleri sunuyor. Benzinli ve 6 ileri manuel şanzımanlı olan Golf'ün Impression donanımı 373.000 TL ile satılmakta. Vergisiz fiyatı 185.000 TL olduğu için %70'lik vergi dilimde yer alıyor. ÖTV düzenlemesi gelmeden önceki fiyatı ise 395.000 TL idi. Bu düzenleme ile fiyatı yaklaşık olarak 22.000 TL ucuzlamış oldu. Golf'ün diğer versiyonları ise %80'lik vergi dilimde yer alıyor.